Evet, selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuz oyuncu ekipmanları inceleyeceğim. Yani piyasada benim bulabildiğim en ucuzları bunlardı. Işıklı PowerStar marka PowerStar PV2021 klavye ve mouse seti aldım. 70 liraya aldık bunu. Bunu 45 liraya aldık. Bunu da Razer Goliathus herhalde. Gaming Mouse Mat diye geçiyor. Ama bu da 15 TL'ye aldık bunu. Şimdi önce kulaklığımızı açalım. Kutu açılışındayız. Hadron Stereo Headphone diye geçiyor. Hiçbir yerinde zaten gaming bir yazmıyor bu arada. Hani gaming diye aldık ama hani biliyorsunuz bir oyun gaming ekipmanı ise rengi falan fark etmiyor. Üzerine gaming yazması gerekiyor. Yoksa o gaming ekipmanı değildir. Evet, ürünü biraz inceleyelim. Şimdi şöyle buraya esnek yapmışlar. Olabildiğince esniyor. Hani böyle saati 40 kuruştan internet kafe işletiyorsanız alıp koyabilirsiniz. Buralar plastik. Bunların süngerleri vardı. Onlar da çok dökülüyordu böyle. Şöyle bir dandik. Bu direkt hoparlörü görebiliyorsun. Hani kulağa çok ince bir zar var. Birazdan zaten inceleriz. Right diyor. Left diyor. Buradan volüm diyor. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan mikrofon var. Mikrofon ne katlanıyor ne bir şey oluyor. Şöyle bir cihaz yani bu. Bir ses kalitesine bakalım. Dinliyorum şu anda. Çok dipten geliyor ses. Ses full mu bunda? Neyse. Yani müzik tabii gaming, aslında gaming de yazmıyor bu arada. Ya böyle bir hoparlör işte. Bu ses tabii ki de hani çok bir şey beklemiyorum. Beklediğimden daha iyi çıktı ama onu da söyleyebilirim. Kulaklık için şu yorum yapayım. Oyundaki sesli ne varmış? Bu makine su yakmıyor a**ına koyayım. Şu an inşaat arası verdik 2 dakika. Matkaplı bir şeyler deleceklermiş sağ olsunlar. Geri geldik. Evet, şimdi kulaklığı ayıralım. Hani bunların bir oyundaki seslerin performansını dinleyelim. Ondan sonra harcarız hepsini. Geldik bir oyuncunun olmazsa olmazlarından olan ışıklı böyle klavye ve mouse setine. Bunu böyle açıyoruz. PowerStar PV2021 yazıyor. Diyor ki işte rahat diyor. Su geçirmez diyor. Çevreci diyor. Çevreci yazmaları bile hoş ama yani zannetmiyorum. Tada. Aha. Mouse zaten böyle ya 2 gram. Yani 70 liraya ne bekledim? Bari hani bekliyordum. Atıyorum içine bir ağırlık demir falan koyaydınız ama. Şimdi klavyeyi siz orada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da şuradan şöyle gri. Tuşları çıkıyor mu? Çıkıyor. Helal olsun. Yani işte şurada böyle bir... Bu ne lan? Kablo asıcı mı bu? He, tamam. De yani. Şöyle şuradan işte açıyorsunuz. Yani bileğinizi biraz böyle kanırtır. Şurası yüksek kalıyor. Onu da söyleyeyim. Bu fake, sahte, çakma ötesi bir Razer mousepad. Şöyle açalım. Ama şunu da söyleyebilirim. Yani Razer hiçbir şey yazmasa, simsiyah olsa ben çok daha iyi olurmuş. Dandik durmuyor. Şöyle bir kilim testi yapayım. Amına koyayım gitti kulaklık. Tertemiz bak. Karpet. Güzel ya. Dandik yani kötü değil bu. Şey olarak kötü değil en azından. Şimdi kötüymüş. Mouse değil, mouse takılıyor. Vallahi üfleyince gitti. Mouse çok hafif ya. Garip. Hadi şimdi bunların bir oyun performansına bakalım. Bir ışıkları nasıl yanıyor? Asıl muhabbet ondan sonra başlayacak. Onları görelim. Bir tane bilgisayar çakalım şuraya. Seti şöyle kuruyorum. Bilgisayarımızın ne olduğunun bir önemi yok. Maksat ışıklarımız nasıl yanıyor ve oyun performansı nasıl? Şimdi mouse'a şöyle basıyorum. DPI değişmiyor hiçbir şekilde. Bunun ışığı nereden yanıyor? Taktık yanmadı a**ına. Yanmıyor şunun. Aynen FN tuşu falan da yok. Yine dolandırıldık a**ına. 2 haftadır s***ne ya. Gençler yine olmadı ya. Yine kazığımızı yedik oturduk. Gücüm beslemiyor diyeceğim ama. Yok abi besliyor yani. Nereye takayım? Prize mi takayım a**ına USB'sini? Beslemiyorsa beslemiyordur. Tamam şöyle bakalım. Sadece mouse'un ışığı yanıyor şu anda. Klavyenin bilgisayarı gördüğünde haberi yok herhalde. Yanmıyor ışıkları. Evet, mouse'umuzun ışığı bu. Bunun detayını çekmek gerekirse böyle gibi ışık ama değişiyor. Mesela kırmızı oldu şu an. İyice koyulaştı. Değişiyor musun? Değişti. Turuncuya geçerken sarıya geçip oradan yeşile geçip oradan sonra maviye geçmesi gerekiyor büyük ihtimalle. Ya içinde bir tane lamba var. Yani bir tane büyük ihtimalle. Zaten bakacağız şimdi. Ama yani bilmiyorum. Şimdi bir testi yapalım. Kulaklığın bir oyun testine bakalım. Kulaklığın ses testine. Evet, mouse'tan patladık. Gözde bu kaçtı zaten. Bir tane bir PUBG'ye girelim. Evet, şu an PUBG'de Weekend'e doğru atlıyoruz. Tuşların dokunmatiği şöyle, harfler üzerine baskı yapılmış. Harfleri hissedebiliyorsun. Tuşu değil, harfi hissediyorsun şöyle. Değişik biraz çıkıntılı bir baskı. Mouse'da bir kişi de daha iniyor. Lan vurma 2 dakika bir video çekeceğiz ya. Bayağıdır online oynamıyorum bunu ya. Yemin ediyorum. Mouse'un herhangi bir DPI ayarı falan yok. Hani sensitivity'den falan ayarlarsanız o biraz. Kulaklığın sesi full değil mi ya? Yani kulaklıkta adımları çok boğuk geliyor. Yani ses kasılacak bir kulaklık değil aslında. Zaten üzerine gaming kulaklık da yazmıyor, ayrı konu da. Yani şu an mesela rüzgar uğultusu var map'te. Full rüzgar duyuyorum. Şunu söyleyebilirim. Klavye ve mouse beklentimizi karşılamadı. Zaten
Fark ettiğiniz gibi ayaküstü s**lik bir tertemiz. Ama bence kulaklık iş yapar ya. 50 liralık bir kulaklık için bence iyi yani. Evet 2 haftadır kazıklar yiyoruz. Şimdi bunu ışığı çalışmıyor. RGB'sini s**eyim. Bunun çalışıyor. O yüzden önce çalışmayandan başlıyoruz. Evet aslında genel olarak şu oyuncu gaming sektörüne değinmek istiyorum. Yani her şeyin üzerine gaming yazıp satınca böyle bir pazar oluştu. Nasıl şimdi örnek vermek gerekirse Ezgi dışarı çıksana örnek vereceğim. Yine mi ben çıkıyorum ya? Ezgi dışarı. 2 dakika çık geri gel sonra hadi. Çıktı mı? Örnek olarak şunu verecektim hani. Her yarra olan Playboy olmadığı gibi her gaming ekipman olan da gamer olmuyor yani tamam mı? Olay bu. Yani daha insancıl bir örnek vereyim. Sabri de Nike krampon giyiyor. Cristiano Ronaldo da Nike krampon giyiyor. Önemli olan o kramponu kimin giydiği. Evet bu Powerstar markasını alkışlarla uğurluyoruz. İlk defa taşın böyle vurunca dağılabileceği bir şeyle karşılaşıyoruz kanal açıldığından beri. Orada çocukları. RGB'sini s**tiklerim. Işıklı diye aldık. Yaklı kürekli çıktı. Bir bok yok içinde. Şöyle bir avcarlayayım şunu. Hep bunu yapmak istemişim. Bir de biz eskiden şaka yapardık böyle. Milletin klavyesindeki tuşları falan değiştirdik. Bir de şimdi bu gamerlara böyle ekmek kırıntısı yok işte bilgisayar başına sipariş veriyor. Oturduğundan kalkmıyor. Dalga muamelesi yapılıyor. Yani benim zamanımda şey vardı mesela. Benim arkadaşım burada izmarit bulduğunu ben hatırlıyorum. Böyle yanmış ama izmaritin yarısına kadar da yanmış. Hani şöyle oynuyor. O zaman Dota mıydı? LoL. WoW oynuyordu. WoW. World of Warcraft oynuyordu. Sigarayı buraya kıstırırdı. Böyle oynuyordu işte. Hani yanmış sigara artık. İzmarit de yanmış. Sonra düşmüş araya nasıl becerdiyse şuradan izmarit çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum onu. Ama petrol çıkmamıştı ya. Yayı çok ince. Bu arada böyle hani saç teli gibi. Tuşlar zaten yani hani kalitesine diyecek bir şeyim yok ki. Ben kazıklanmaya karşıyım ya. Photoshop'la basıp araya 2-3 ışık koyup ışıkları çalışmıyor mesela yani. Ha belki diğerleri ışıklıdır. Bunun ışığı bozuktur. Olsun. Bu benim kazıklandığım gerçeğini değiştirmez. Baksana. Nerede? RGB'nin nerede? Hanimiş RGB'leri? Yok oğlum bunun için LED yok lan. Şunlar LED panel değil mi? Şu. Tamam. Bak şunlar LED işte. LED'i var ama çalışmıyor. Bak LED var. Aynen. RGB. Ama hani her tuşun altında değil mesela. Şurada 2-3 tane LED var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Alttan yanıyor işte. Sen ne görürsen. Bunu al bir klavyeye tak. Sonra bunu gamer klavye diye üzerine 500 TL koyup adam buyurun. Adam s**meyi temiz. Onun dışında bir kim yok ya işte. Her yere bir şey döküldü ya. Ya. Erotik şok fabrikası gibi oldu eritip dildo yapıyorlar ya. Ya bayağı yani. Tamam. Bundan keyif aldım. Bunu parçalaması zevkliymiş ama biraz dağıldı ortalık. Bu okey. Şöyle paket yaptık bunu. Artık göğümüze sokarız. 70 liraya verdik. Şimdi ben mouse'un içini merak ediyorum. Evet. Şimdi gelelim mouse'umuza. Mouse'u şöyle üstten çekince çıkıyor kendi kendine. Alttan çekince çıkıyor mu? Alttan çekince çıkması lazım. Madem bu kadar yapboz gibi yaptım bunu. Heh. Mouse'u parçalamamıza gerek kalmadı. Mouse kendi parçalandı. Bak bu lazeri. Mouse döküldü lan. Hah bu da şeyi işte. Size gaming gibi çıkmış oradan işte gamer. Al bu gamer. Şu mu gamer oluyor? Sanırım lazeri bu mu? Dur bakalım deneyelim ya. Şöyle hazır açmışken. Heh, bu lazer mouse efekti veriyor. Şuradan ışık normalde gelir ya. Onu yansıtıyor. Şuradan şöyle koyunca. Bak şöyle. Şu tarzda koyunca. Değil mi? Doğru yansıtıyor. Aynen. Şöyle yansıtıyor. Bu da işte değişip duran. Şunu koparayım ya. Buna gerek yok. Sen bir git. Hı. Tamam şunu koparttık. Bu da bizim işte. Bundan 2-3 tane de alırsanız siz de gamer olursunuz. Gamer. Hah yanıyor öyle duruyor. Başka bir şey yok. Gamer olmak isteyene göndereyim. Instagram'da elimi mi kestim ya? Mouse'umuz da bu şekildeydi. Onun dışında başka bir şey. Şunlar sağ klik, sol klik. Öyle bir şey. Bununla fazla parçalanacak bir şey kalmadı. Mouse oynamıyor. Demek ki bununla alakalı değilmiş. Evet. Gitti. Ses gel. Evet. Mouse'umuz da bu. Yani hakikaten 70 liraya bayağı bir... Benim derdim şeydi böyle hani kaliteli bir şeyse 70 liraya mesela çoluğunuzu çocuğunuzu sevindirebilirsiniz diye. Hani en azından ben de ışıklı istiyorum, ben de şundan istiyorum falan derse diye şey yaptım ama yok abi. Evet. Mouse'umuz da böyle. Bunları da kenara atalım. Geldik. Çakma Razer mouse pad'imize diyeceğim ama mouse mat diye geçiyor. Mouse mat'imize ne kimse işte. Bayağı da güzel. Herhalde bir 30 santime 45 santim falan değil mi bunun boyutu? 30'a 50 falan mıdır? Güzel, gayet geniş, kullanışlı. Hani böyle sar emel sayını kaçır ama öyle bir şey. Tertemiz. Arka tarafı plastik, ön tarafı kumaş. Şöyle bir. Aralarında para verdiğim bence en sağlam şey yani 20 TL'ye bu gayet iyi.
Şöyle bir içine bakalım. Aa direkt bölündü lan. Hadi dikişleri kaldı. Oha. Buna yapacağımız bir şey yok tabii. Yani işte. Bu okey ya. Ben bunu sevdim. Yani sevmiştik daha doğrusu. Gayet de canavar gibi. Yani Metin 2. Mousepad'in nesini anlatayım koyayım işte. Mousepad. Bizim Anıl diye bir tane arkadaşımız vardı mahallede. Ya nasıl diyeyim? Her mahallede olur böyle sevilmeyen bir tip olur. Yani böyle. Sevilmez yani çocuk, tamam mı? Oynamasını izlemezdik bizle. Bir bok beceremezdi. Top oynayamazdı. İşte atıyorum saklan. Ya salağın en besinin teki çocuk böyle. Gibi çocuktu. Taşındılar zaten sonra, bilmiyorum ne oldu da. Biz böyle mahallede oynardık. Annesi de gelirdi. İşte Anıl ne olmuş? Evde ağlamış. Niye koyayım? İşte siz dışarı top oynuyorsunuz. Anıl da oynasın sizle. Ya ablacığım her niye maydanoz ediyorsun çocuğunu? Oynamıyorsa bize arkadaşımız değildir yani. Bu kadar basit. Neyse tabii anneler rica edince o zaman yok hani böyle. Ne alaka ablacığım bize ne koyun falan diyecek halimiz yok. Tabii ki de teyzeciğim deyip gel Anıl'la oynayalım falan filan dedik böyle. Sonra annesi gidiyordu eve. Diyorduk ki Anıl saklambaç oynuyoruz. Bizi bulmaya çalış. Anıl işte sayıyor diyor. Kaçtan kaça kadar sayayım? Zaten saymayı da falan bilmiyordu. Hayal mi hatırlıyorum. İşte say işte 50-60'a kadar. O sayarken aşağıdaki mahalleye gidiyorduk. Orada oynuyorduk. Akşama kadar da ağlaya bizi arıyordu. Öyle bir nereden geldi saklama. Bu okey ya. Biraz araba lastiği gibi kokuyor ama yani plastik kalitesini şimdi kanserojen girmeyeceğim. Bence 20 TL müthiş bir mousepad. Daha iyisi varsa getirin ondan önce. Mousepad'den memnunum. En son kulaklığa geliyoruz. Kulaklıktan sonra kapatıyoruz. Benim şurada bunlar kan mı? Evet, son olarak geldik Hadron HD1105 isimli kulaklığımıza. Bu kulaklık bence okey. Dediğim gibi hani 10 üzerinden 7 alır fiyat performans olarak ama tabii ki de atıyorum basslar, tizler falan filan her biri ayrı şekilde takılıyor yani. Şarkıda bas yok, bas veriyor falan ama kötü değil. Kablosuna bakalım. Masayı. Oo, sağlam. Güzel. Şimdi tut bakayım bir çek şöyle. Gerdir. Kablo kopmuyor falan diyorlar. Çek. Gitti. Tamam, kablosunu çıkardık. Şöyle bir başlayalım. Şurayı komple çekince ne oluyor acaba? Şunlar çıkıyor mu? Nasıl bir sistem ama? Şöyle yandan elinizi çıkartabiliyorsunuz. Şuralar çıkıyor direkt. Ama yani metal olduğu için sıkıntı yok. Bıçağımı alayım. Anladın tele sürtmem için tel var. İçim gıcıklandı ya. Şöyle yapayım. Bitiyor, az kaldı. Bunun için tel var bir tanesinin içinde. Bundan kablo geçmiyor. Sanırım kablo bundan geçiyor. Nereden geçecek de a**ına koyayım. Kendi kendime çıkarım yapıyorum. Kablomuz da buradan geçiyor mu? Nereden geçiyor lan bu a**ın kablosu? Çok iyi gizlemiştiniz lan. Şuradan geldi değil mi kablo? Tamam. Oo, Sherlock oldum ya. Beynim durdu. Bunu görmem lazım. Wireless mısın a**ına koyayım? Bu tam kulaklığı ya. Hani böyle buradan geçiyor kablosu, buldum. Bir an bulamayınca dedim ne oluyor a**ına, bu demirle mi ilettiler falan diye ona düşündüm, ne gereği var. Hani XP böyle olur ya, yıldız şeklinde oyun klasörü olur. Oyunlar yazar böyle kocaman büyük harfle ama yıldız şeklinde klasör. Tam o klavye internet kafe kulaklığı yani. Benim öyle bir internet kafem olsa bunlardan alır koyarım. Derim bozulursa da bozulsun a**ına. Elime vurdum. Ay s**eceğim ya. Bu niye kırılmıyor? Bayağı kulaklık şöyle. Bu plastiğini salla. Buraya direkt kulağınıza dayıyorsunuz zaten. Tırnaklardan mı çıkaralım? Bunları biliyorsunuz elleriyle yapıştırıyorlar hep. İçindekiler. Ama kodumu. Geldi. Hoparlörümüz burada. Bunu da şuradan sökeyim. Sökemiyorum. Bu bizim volüm tuşumuz. Ses açma kapamaya yarayan işte ne kimse. Bıçağın arkası düştü. Tabancanın ucu koptu. Çıkmıyor ya işte. Böyle bir s**kim. Şuna da bakayım. Bu da bunun aynısı sadece tabii. Ne olacaktı? Nasıl mıknatıs lan bu? Birbirini çekmiyordu, ittirmiyordu. Çok az bir itiyor evet. Evet, böyle bir s**kimdi. Hadi kendinize iyi bakın. Demek ki her internetten görüp sırf ışıklı diye alırsanız böyle ***'ünize kaçarmış. Bu arada RGB paneli vardı altta. Gördük ama çalışmadı. O da ayrı konu. Yani şimdi aldık da içinden ışık çıkmadı değil. İçinden ışık çıktı ama çalışmıyordu yani. Ama dediğim gibi bu gaming muhabbetine siz kanmazsanız da ama çoluğunuz, çocuğunuz, yeğeniniz kanacak. Bu ne biçim koktu leş gibi koktu. Kanacak. Lafım biraz genç arkadaşlar. Siz bunları işte Twitch'lerden görüyorsunuz, işte özeniyorsunuz, istiyorsunuz ama bunlar hem yüksek maliyetli hem de bir s*** yaramayan şeyler diyeyim yani. Aileniz için daha doğrusu. Yani sizin için tamam belki çok önemli olabilir de. O yüzden dediğim gibi başka böyle çok ağlayıp zırlayacağınıza ucuza sağlam bir ekipmanların peşinden koşmanız çok daha iyi olur. Piyasada hani böyle illa RGB böyle yani pavyon gibi ışıklı olan değil de daha sağlam. En azından yine oyuncu ekipman olarak daha sağlam, daha düzgün ve daha ucuz, daha kaliteli cihazlar da var. Hani kulağınıza küpe olsun. Yoksa dediğim gibi örneği başında da vermiştim. Yani klavye, mouse oynamıyor oyunu. Siz oynuyorsunuz. Ne s***se işte. Hadi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Masa gitti. Ya masam. Ne oldu lan buraya?